Evet arkadaşlar, Taunus'umuzun 4. bölümündeyiz. Bu bölümde otomobilimizin açısal olarak, ölçüsel olarak kontrolünü yapacağız. Eğer varsa ufak bir şey onu düzelteceğiz. Ebru Hanım, yine geldik garaja. Ne diyorsunuz? Valla çok heyecan devam ediyor. Tabii ki işler çok fazla. Evet. Biraz daha uzun sürüyor. Geçen hafta bir şey koyamadık. Evet. Tatil girdi araya. Parça bulamadık falan filan. Şimdi bu hafta biraz es verdik ama şimdi bu kaporta işi biraz uzun sürüyor. Yani otomobil toplayanlar da bilir. Hep bir aksaklık çıkıyor, bir sorun çıkıyor, parça bulamıyorsun, zaman yetişmiyor falan. Sonuçta buranın da bir işleyişi var. Ama tam hızla devam edeceğiz bundan sonra. Aslında parçaları kendimiz özel yaptırdığımız için, kestirdiğimiz için şimdi videonun devamını izlerseniz eğer zaten onları da görecek izleyicilerimiz. Buradan sonra zaten ölçü kontrolünü yaptıktan sonra çekiciye koyup Topkapı'ya gideceğiz. Otomobilimiz tek kapı olduğu için marş beli falan 4 kapılarla aynı değil. Keza arka çamurluk da öyle. Onlara saç basılacak. Oraya da gideceğiz, bakacağız. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Ustamız bize detaylı bir şekilde anlatacak. Arabanın ön sağ tarafında düzeltilmesi gereken bir yer var. Ona bakacağız. Hadi bakalım. Tamam. Hüseyin Usta, geliyoruz. Gelin, hoş geldiniz. Anlat bize, ne yapacağız şimdi? Şimdi araçta ufak bir çaprazlık var. O çaprazlığımızı Bir alacağız. göster ama bize çaprazlığı. Şu şekilde tutarsanız bunu. Tamam. Tam merkezde. Evet. Bu taraftan tutuyoruz. Tam içine girmesin. O havşada kalsın şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi. Normalde tam şu vidanın merkezinde olması lazım arkadaşlar. Yani bir 2 milimlik falan. Aşağı yukarı bir 3 milim 4 3 milim. milim. Ne diyorsun peki? Olur mu? 40 yıllık araba normal mi? Normal. Çünkü hasarı yok arabanın. Metal yorgunluğu var. Herhangi bir darbesi yok. Orijinal arabamız. Peki normalde ağır hasarlı araç geldiği zaman, şasi düzelttiğiniz zaman yeni nesil arabalarda da bunu kullanıyorsunuz, Tabii, değil mi? tabii, sistem Bu 5000. sistem 5000. Aynen. Zaten bu terazide yapıyorlar Aha, bu yeri. terazide, evet. Çekelim, nasıl çekeceğiz şimdi? İşte bu şekilde bağladık. Hidrolik bu. Hidrolik, havalı. Aynen. Şu anda çekiyoruz. Gördüğünüz gibi geliyor. Kafa Tekrar geldi. Bakalım. Tekrar bakalım. Peki çektirdiğin zaman tabii geri de esniyor. Tabii. Ona göre sen de tabii Böyle şu şekilde takıyoruz. Ha, böyle dursun. tam sokmadan. Hı-hı. Şu an tam merkezdeyiz. Şöyle. Aynı şekilde tutuyoruz şimdi teraziyi oynatmadan. Aşağı yukarı 1 santim geldi. Tekrar geri bırakma payı var bunun. Bırakıyoruz. Evet. Tam oldu değil mi? Evet, şimdi tekrardan bakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi Evet. işlem tamam şu anda. Ölçüsel olarak şu anda Ölçüsel olarak tamamız. tamam, bitti. Arkayı da kontrol ettik. Arkada da Evet. bir darbesi yoktu zaten. Şimdi- Arkada zaten böyle çapraz kontrol yapmıyorsun galiba. Herhangi bir şey yok arkada. Gerek kalmaz ona. Şimdi Hazırız aracımız yani. hazır. Arabayı buradan Biz indireceğiz. söktükten sonra bir daha kontrol edelim mi? Tabii, Tam olsun. tabii. Çünkü bir daha bu aşamaya bir daha gelemeyeceğiz. Eskiden ısıtıyorlardı değil mi? Evet, ısıtıyorlardı. Isıttın mı Sistem- bütün mukavemet gidiyor. Sistem gelişti şu anda. Isıttın mı o arabadan bir daha hayır gelmez. Eğer böyle cihazın yoksa. Şu anda zaten aşağı yukarı oksijen kaynağı kullanmıyoruz. Kalktı yani oksijen Evet, oksijen kaynağı. bitti. Evet. Şey olarak Gazaltı da kaynakları yetkili var. servislerde zorunlu kaldırdılar Evet. yani. Çünkü tehlikeli. Yapısını bozuyor metalin. Tabii bitiriyor sadece. Gördüğünüz gibi. Hazırız. İşlem tamam. Bu önemli. 1 milim bile olsa Yani sonuçta araba. 1 milim olsa çamurlukta açık bırakır. Kaputla çamurluğun tabii, arasında açık tabii. bırakır. Bir tarafı kapalı bırakır, bir tarafı açık bırakır. Şimdi 40 yıllık araba. Evet. O kadar viraj döndü, yol Tabii, gitti. tabii. Normal metal yorgunluğu dediğin gibi. Evet. Sen daha iyi biliyorsun. Devam Şimdi buradan edeceğiz. arkadaşlar lastiklerimizi takacağız. Topkapı'ya gideceğiz. Topkapı'da görüşürüz artık. Artı bir de ızgara sacımız geldi yeni. Ha evet, ızgara sacı bak. Evet. Kaçırmıyor usta. Hoşuna bir de gelmiş diyor ki tam oturdu diyor. Çok hoşuma. Gördün mü? Sacımız geldi. Çok Normalde güzelmiş Taunus'un gerçekten. parçaları çok var ama tek kapı olduğu için biraz bazı şeylerde zorlandık. Ama bu tabi standart, hemen bulduk bunu. Alo parça sağ olsun, tık 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 anında. Bir fikrim daha var bu arada arkadaşlar. Otomobil biraz daha dengeli olsun diye aküyü stepne yerine alacağım. Yedek lastik yerine tamir kiti kullanırım. Burada aynı onun plakasını söküp buraya koyarız. Kabloladık mı tamam. Şimdilik bu kadar. Topkapı'da görüşürüz. Bir çekiciye ekleyelim aracı.
Arkadaşlar Topkapı'da Eyüp Usta'nın yanına geldik. Eyüp Usta hani artık günümüzde böyle bu işi nadir yapan kişilerden birisin herhalde Eyüp Usta. Evet. Yani kaç kişi vardır senin gibi böyle saç işi yapan? Yani bir elin parmak sayısı kadar az bir hale geldi. Meslekler bitmek üzere. 76 yılında başlamış işe. Bizim de 80 Tanus'umuz. Tanus çok çalışmışsındır zamanında. Tabii. Ya ilk başladığımız zaten çıraklığımız bu arabalarla devam etti. Günümüze kadar halen yapıyoruz yani. Bu arada Eyüp Usta Escort MK1 yapmışlar, MK2 yapmışlar. Çok bildiğimiz piyasada böyle çok düzgün toplu olan eskortların da kaportasını Eyüp Usta yapmış. Benim merak ettiğim bir şey var Eyüp Usta. Bir kapıyı, bir marş beli nasıl yapıyorsun? Ya yaptığımız gelen numunelerden ölçü alarak karton destekli şablon çıkartarak ona bakaraktan Şimdi biz öyle yapacağız. Marş beliden tabii, şablon makyajdan, çıkarıp çamurluklardan, panelden karton şablonlarını çıkartıp malı teslim kendimiz edeceğiz. yapacağız. Peki ne zaman teslim edeceğim bize? Kilit soru bu. Seneye biter mi bizim? 20-30 gün içinde bütün komple verilmiş olan, gösterilmiş olan sürük yerleri, eksik olan yerlerin hepsini tamamlayacağız. O zaman bir göster abi bize nasıl yapıyorsun. buyurun. Bayram Usta da bu işin Arkada kaldığına bakmayın. yok keseceğimiz yerden mi ölçü alıyorsun? Evet, çekeceğimiz yerden ölçü alıyoruz ona göre. Bayram Usta sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Aynı sene 76'dan beri devam ediyoruz bu işe. Hep beraber mi çalıştınız? Vay süper. Sizden sonra hani yetiştirdiğiniz var mı peki? Hani siz niye yetiştirmediniz? Gelmiyor ki çocuk yok. Gelmiyor, kaçıyor değil mi? Gelmiyor bu iş. Öğrenip kendi kaportacı açıyor sonra. Yok açma değil bu işe meyil eden yok. Zaten bir de Gelmiyor. hazır parça geliyor yeni arabalarda. Tabii. Çocuklar bu işte. El emeği gitti gibi bir şey. Aynen öyle. İlkokulda bozuk paranın üstüne kağıt koyup kurşun kalemle çıkarırdık ya böyle Atatürk resmini. Bu da aslında biraz ona benziyor. Bu siyahlık kağıdın bir özelliği mi, o şeyin pisliği mi geçiyor? ama o kir yılların kiri abi işte. Bizim takipçiler meraklı sorarlar. O çekiç özel çekiç mi diye. Bu da köşeleri orada dönebilmek için mi kesiyorsun? Bu tam kartona oturup yani şablonun tam çıkması için yani kaçamak olmasın. Bizim arkadaşlar çamurluğumuz basılacak. Yan iki marşpiyelimiz basılacak. Önde bir parça var, o basılacak ön alt tarafta. Bir de arka taban panel altı basılacak. Gerisi düzgün zaten. Arabanın genel durumuna ne diyorsun abi? Çok iyi. Yani bu yaşına rağmen çok nadir çürükler var. Tabii daha evvel de İşlem yapan ustaların işi doğru yapmamalarından yani genel çürükleri normaldir bu arabada bu yaşta. Evet. Çok normaldir. Şimdi kalıbımız çıktı aslında. Daha Tam çıkmadı. Ya kabasını tamamladık. O bu neyin şablonu? Başka aynı arabanın. Bu 4 kapı Tanus'un. Çünkü formu aynı. Bak zaten kalıbını almışlar daha önceden. Form aynı. Tanus'ta da bir 4 kapıda kapının devam ediyor. Devam etmesini Aynen. siz aldınız. Bir daha. Kaç tane arabanın bu şekilde hazır formatı var? 76'dan bugüne kadar çıkan bütün araçların 76. Amerikan arabası, Avrupa arabası, yerli arabalarımız, İtalyan arabaları ne bileyim karma karışık. Burası şablon kutu. Karşıda gördüğünüz şu raf katları, onlar hep şablonlar. Yapıp bozduklarımız da var. Peki günümüzde en çok ne çalışıyorsun? Amerikan mı çalışıyorsun? Günümüzde tabii ki ağırlık klasik arabalar, Amerikan arabalar, Mercedes arabaları. En son fuar vardı. Gittin mi fuara? Fuara gittim. Fuarda da mesela yapmış olduğumuz çok arabalar öyle teşhire çıkmıştı. Evet. Hassas kesim yapacağız burada şimdi değil mi? Son ürün de bu kesime göre çıkacak. Hiç daha önce şahit olmamıştım kaporta parçası yapılmasına. Bayağı hoşuna gider takipçilerin bu. Çünkü gerçekten yok yani artık böyle bir şey. Bir kontrol edelim.
Şu an 0'a 0 oturdu. Sıfıra sıfır oturdu bak. Aynen. Şimdi buna göre de saç işlemine başlanacak. Abi ben bir de şey merak ediyorum. Şimdi teknoloji gelişiyor. Saç, materyaller de gelişiyor. Sizin kullandığınız materyaller yeni nesillere ayak uyumlu mu, yoksa siz atıyorum 20 senedir ben hani bu kalınlıkta bunu mu kullanıyorum diyorsun? Sacımız dünyanın en iyi kalite sacıdır. Ereğli DKP A1 4014 kalite derin sıvama sacıdır. 1 milim kalınlığında çalışıyoruz. Kendi sacından 0.10 mikron kalındır. Daha normalden daha Tabii kalın. 0.10 mikron kalındır. Bütün arabalara uyum sağlayabiliyor. Yeni nesil hariç tabii. Tabii ve alüminyum olanlar oluyor tabii bazen. Bu işin bir inceliği de şudur arkadaşlar. Bilenler bilir. Böyle baskı yaptığın zaman pay verirsin. Pay vermezsen bastığın kalıba göre küçük çıkar. Ona göre değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi? Tabii, herkes yani yaptığı işi biliyor. Nasıl şablonun çıkma şekline bağlı. Ben çünkü Mesela şimdi burada kartonu çıkardık. Buraya bir ilave şey koyacağız mesela. Kıvırma payı koyacağız. Şu anda kıvırma payı. Onu göremeyeceksin ama. Bak, tabii o sende. Ben mühendislik yaparken lazer kesime parça yollardım. Mesela bükülecek ya da prese gidecek malzeme varsa çizimini yaparken aynı bu şekilde bilgisayarda çizim yapıyorduk tabii. Bu da manuel aslında. Pay da bırakırsın. Ona göre presi vurur. Sana çıkarır istediğin ölçüyü. Çok zevkli ya. Yani bunu böyle hiç canlı görmemiştim. Gerçekten böyle Discovery Channel'da yapıyor ya işte chip fuse falan bilmem ne. Zaten aletle yani ona benzer aletler var burada. İşte çamurlukları bükmek için. İşte upcant press, kez, giyotin vesaire. En hassas yere geldik. Önemli. Nedir abi en hassas nokta? Kordon açılarını gördüğümüz gibi kordon bombe derinliklerini Evet. bizim elimiz, ayağımız, kalıbımız, tarak dediğimiz aletlerle olayımızı tamamlayacağız ölçülerde. İki tarafı şimdi mukayese edeceğiz. Aracın ön taraflarında bir sıkıntı yok. Tam birebir aynı ölçülerde. Şimdi arka taraflara bakacağız. Şimdi aynı tarafa baktığımız zaman ters tarafında olay şu an deformasyon yok. Ön arkamız aynı ölçülerde, aynı zaviyede devam ediyor. Demek ki sağ tarafın ön tarafında bir deformasyon var. Var. Onu da İşlem tabii yapılmış. kendi gösteriyor, siz de görüyorsunuz. Evet. Yani şu almış olduğumuz bu bölüm aracın arka çamurluğun arka tarafın ön tarafı. Bu şekilde çevirdiğimizde de yine arka çamurluğun en arka tarafı, derinlik açılarına bakınıyoruz. İki tarafta da farklı bir görüntü olduğu için mecburen iki tarafa uyarlamak zorundayız bir şekilde. Evet. Şimdi ağız ölçülerinde de görüyorsanız eğer şuradaki bir 10 derece kadar kapalı. Evet. Mecburen onda, çünkü bu araç bu taraf daha orijinal olduğu için buna sadık kalacağız. Bu şekilde çıkartacağız. Şu an için bütün ölçü çalışmalarını Ölçüleri aldık. Bayram abi şimdi sacın üstünde çalışmaya başladık. daha çiziyoruz. Çiziyoruz, sonra keseceğiz artık değil mi bugün? Çizeceğiz. Çizgiye göre keseceğiz. Sizden evvel bir teklif geldi. Cumhurbaşkanından yerli araba üretimi için bir bilgi almaya geldiler. Şimdi onun çalışmaları da olacak yarın o gün. Vay harika. İnşallah o da bitirme tezin olur abi senin inşallah. Vallahi Allah ömür verirse ne hala deriz diyorum ya, kenarından şöyle bir parmaklık bir katkımız olacaksa Ne mutlu bize. bizim için çok büyük bir servet olur yani. Harika olur. Yani onlar işte datalarını getirecekler. Vermiş oldukları teknik çizimler, CNC'lerde çıkan yaptırımları kaportaya gelmişler, tıkanmışlar. Motoru falan Marmara Üniversitesi'nde bitirmişler. Bitmiş vaziyette. Harika. Ben bir şey soracağım Eyüp Usta. Böyle televizyonlarda belgeselleri falan işte Amerikanları topluyorlar. Güzel ortam yapıyorlar falan. İzleyip böyle hani ya biz de yaparız bir şey yok. Şöyle şurada keşke şunu yapsaydı falan dediğin oluyor mu? Tabii ki oluyor da hani bizim Türk insanımız onlardan kat be kat iyilerini yapıyorlar. Ben gülüp geçiyorum. Onların yaptıkları iş sanat değil yani. O imkanlar dahilinde bizim ustalarımız. Uzaya çıkar. Evelallah. Evelallah. Onu merak ettim. Acaba böyle izleyip şurada keşke Hiç kolaya merak kaçmış etmem, falan. Hiç merak etmem. Onlar yaptığımızın şuradan bizim gördüğünüz gibi. Bakın siz de takip edin o belgesel kanallarında. Şöyle bir yaptırımla işe çıkıyorlar mı? Tamam. Hodri meydan. Usta sen buradayken hızlı bitiririz biz bence.
Zaten bitecek. Ustayı gönderene kadar biz yarısını bitirmemiz lazım. Evet. Ustayı göndermiyorum ben. Aynen. Onun için bitirelim yarısını da bu biraz zor bitirir. Onun için 2 aya mı kalır, 3 aya mı kalır bilemem artık. Bunu böyle çizdik buraya kadar. Bütün Şöyle dur abi. ölçüleri hazır. Şimdi bunu şunları düz makinede yapacağız işte o şekli neyse. O aldığımız taraklar yok mu? Aha. Taraklara göre yapacağız. Burayı da el işlemi. Elde aynı bu arabanın üzerindeki neyse o çıkacak böyle bak çizgiye göre. Kabaca ölçüler alındı, kesimi yapıldı. Şimdi önemli noktalardan ilk bükümü burada yapıyoruz. İlk büküm buradan. Kavis ve bombelerini alıtıracağız buradan. Bu çizdiği şekil sağ taraf olacak. Sağ taraf. Bu sağ taraf. Sağ taraf. Şu anda sıfır bombası vermiş. Bomba yani şöyle bir düz, bak biraz önce gördün dümdüz saydı. Evet. Şimdi yavaş yavaş şeklini Bomba alacağız. veriyoruz. Bombasını verdik. Arabanın üzerindeki şekli neyse o yavaş yavaş arabanın üzerine benzemeye başlıyor. En sonda o tarakla aldığın ölçüyle kontrolünü yapacağız. Şimdi kordon yapacağız. Al sana bombe. Geldik kritik yere. İşte bunu kullanma yeri ya. Şimdi bunun ayarını bundan vereceğiz. Bak biraz aşağı. Neredeyse gene de fit yani. Biraz daha bomba vereceksin o köşeye. O artık Osmanlı usulü. Elle. Buraya hiçbir şey istemiyor. Tamam gayet güzel. Arka taraf. Vay be. Arkadaşlar biz bunu yapmaya kalksak 35-40 tane pres darbesi falan alır herhalde. Böyle dalga dalga yamuk yumuk bir şey yaparız. Tecrübe önemli burada. Yakanın bu hali, bu durumu sadece büküm yapabilmek. Düz büküm yapabilmek. Deminki hali borularla bombeleme bükümü yapılıyor. Tam bombeyi mi veriyorsun? Tabii tam şu eteğin en arka tarafın en alt bomba, geniş bombeli işlerimizi boruyla ayarlıyoruz. Şimdi ne kaldı biliyor musun? Şimdi bu şu gördün, şu ağızda da aynen devam edecek. Bu fakat el işçiliği, bu makinede olmuyor. Yani Elle, el neyle peki? Çekiçle mi? bir çekici var, bir de dayama dediğimiz bir demirimiz var elimizde. Onunla devam ediyoruz. Bundan sonra da arkadaşlar el işçiliği kısmı geliyor. Bu basit soru yani şu yana Bu kadar kabası basit. gibi aslında. Ha, kabası gibi. Bu asas işçilik burada yani. Önemlisi burası sen. Çamurluğun o kıvrımını elle çekiçle yapıyorlar. Çamurluğun ağzını görüyor musun? Evet. O çamurluğun ağzı gibi aynı işte elde çıkacak sana. Kendi özelliği neyse aynı şekil elde çıkıyor yani. Bu uzun sürüyor yani. Ona Evet. böyle makine işi gibi çabuk olur. Zaman alan kısım Tabii. bu Zaman kısım. burası. Önemli olan burası. Burayı yapılır buraya kadar yapılır. Çabucakta yapılır ama bu 1 saat, 2 saat, 3 saat çalışma durumuna göre değişir yani. Evet arkadaşlar, bu bölümden de böyleydi. Tabii bu sadece kaba işlemlerini gösterebildik çünkü daha bundan sonra el işçiliği var, diğer kaporta parçaları var. Dediğim gibi başta ustanın söylediği gibi bu aslında 1 aylık bir süreç. Bütün bu eksik parçaları yapmaları ama gösterebildiğimiz kadar göstermek istedik. İşte büküm aşamasını, ölçüm aşamasını. Sana abi soralım. Ne zaman bitiyor? Takipçi video bekliyor bak. Tamamı 29 gün sonra. Tamam, bir 29 gün sonra kazandık. bir gün Buradan kazandık. bir gün Tabii. kazandık. Bundan sonraki aşamalarımız zaten ağzın çekiç aşaması. Yani bunların bir 10 günlük bir el emeği, elle yapılacak el işçilikleri. Tabii Bunun senin başka işlerin tabii. de var bunun Tabii. yanında. Onun yanında diğer yapacağımız aracın da diğer işleri var. Evet. Aracın da diğer yapılacak işleri var. Ona mukabil. Ben ara ara gelip en azından Instagram'dan hikaye ya da belki diğer videoya koyabileceğimiz şekilde buradan gelip görüntü almaya çalışacağım. Ama bu videoluk en azından nasıl yapıldığını, ilk aşamalarını burada gördük. Vallahi hayran hayran izledik. Elinize sağlık usta. O zaman biz görüşeceğiz seninle İnşallah. tekrar. İnşallah her zaman bekleriz. Bayram usta senin de eline sağlık. Allah razı olsun. Sen hacca gidiyorsun galiba. İnşallah Allah izin verirse. Allah kabul etsin şimdiden. Allah razı olsun. Allah gidemeyenlere de nasip etsin. İnşallah Herkese yani. döndüğün zaman bekliyoruz seni de. İnşallah buradayız. Her zaman kapınız açık. Buyurun gelin buradayız. Aynen. Burayı bu arada çok merak ediyorlar. Burayı sizden alalım. Neresi burası Ebru Hanım? Sizi tanıyorlar her yerde. Evet, buraya çok sık gelip gidiyoruz. Burası Topkapı Otosanayi.
Aslında çok eski bir yer, 30 yıllık bir sanayi yeri ve yavaş yavaş artık kaldırmayı da düşünüyorlar. Bir 5-10 senesi kaldı. Burada 600 taneye yakın dükkan var ve arabanızı getirdiğinizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Siz buraya parça veriyor musunuz? Biz buraya parça da veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin bizden ricası olduğu zaman ustalarımıza da yönlendiriyoruz böyle. O yüzden bizi tanıyorlar burada. Güzel, yani bir sürü ustamız var. Kaporta ustaları, boya ustaları, mekanik ustalar, böyle saç ustaları, çeşit çeşit ustalar burada mevcut arkadaşlar. Bir sıkıntınız olursa buraya gelin, tamamen her şeyinizi halledebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bu bölümden de böyleydi. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Burada biraz belki videolara bir 2 hafta kadar bir ara verebiliriz. Kızmayın bize. Çünkü gerçekten el emeği ve zaman alan işler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.